Merhaba hanımlar. Bugün bebekler için 6-9 aya uygun şirin mi şirin bir tulum yapmaya başlayacağız. Umarım modeli beğenirsiniz. Yapımı oldukça basit. Düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Arada pirinç örgü de öğreneceğiz hem bu modelde. Başlayalım modelimize. Modelimize önce paça kısmından başlayacağız. Bunun için 25 ilmek atıyoruz şişimize. 2 ayrı paça öreceğiz. Daha sonra bunları birleştireceğiz tabii. Önce 25 ilmeğimizi atalım. Bu arada ben ip olarak Kartopu Baby One kullandım. Anti peeling özellikli. Bebekler için önerilen iplerden bence en güzellerinden biri. Siz Nakon'un da kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Ama anti peeling özellikle bir ip kullanmanızı daha çok öneririm. Şişimde 4 numara. 25 ilmeğimizi çektik şimdi. Paça kısmımızda lastik örgü yapacağız. Yani bir düz bir ters örgü yapacağız. Düz örgüyle başlıyoruz. Ters örüyoruz. Düz örgü, ters örgü. Lastik kısmında bir düz bir ters yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arka kısmında da. Paça kısmımız lastik örgüyle tamamlanacak. Arka kısmımızda ilmeğimizi alıyoruz. Düz örgüyle başlıyoruz yine. Ters örgü. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Lastik örgünün anlatımı diğer bir videomuzda da var. O videoya da bakabilirsiniz isterseniz daha detaylı olarak. Bu şekilde arka kısmında devam ediyoruz. Bir düz bir ters örgü yaparak paça kısmımızı 18 sıra örüyoruz. 2 tane paça yapıyoruz ön kısım için. Birini ayrı bir şiş aldıktan sonra yine aynı şekilde bir düz bir ters yaparak bir paça daha örüyoruz. Şimdi bu paçaları birleştirirken örgümüzün ön yüzünde hep düz örgü örüyoruz. Ters örgüleri de düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilk paça yaptığımız paçayı düz örüyoruz. Daha sonra bir arttırma yapacağız ara kısımda.
Son ilmeğimizi de düz örüyoruz. Şimdi örmüş olduğumuz son ilmeğin içerisinden arttırma yapacağız. İlmeğimizin içerisinden bir ilmek çıkarıyoruz. Toplam 10 tane arttırma yapacağız. 10 ilmek çıkaracağız yani. İlk ilmeğimizi çıkardık. Şişimize geçirdik. Daha sonra bu çıkarmış olduğumuz ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkaracağız. Yine şişimizi de geçiriyoruz. Yine çıkarmış olduğumuz ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkaracağız. Toplam 10 kere yapacağız bunu. Yani toplamda 25-25 paça, 10 tane de alt kısmında 60 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Bu şekilde devam edelim ilmek çıkarmaya. On ilmeğimizi çıkardık. Şimdi diğer şişteki paçamızı birleştireceğiz. Bunda da tabii ki düz örgüye devam edeceğiz. Ön kısımda hep düz örgü yapacağız. İlk ilmeğimizi aldık. Daha sonra ipimizi sabitleyelim. Hem de keselim. Evet, düz örgüyle bu paçamızı da sıra sonuna kadar devam edelim. Arka kısımda da ters örgü yapacağız. Ön kısım hep düz, arka kısım hep ters örgü şeklinde devam edecek. Arka kısımdayız. Arka kısmında da ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra bütün ilmeklerimizi hep ters örgüyle örüyoruz. Arttırmış olduğumuz ilmeklere geldik. Bunları da aynı şekilde ters örgü olarak öreceğiz. Bu ipin uzamasına bakmayın, zaten kendini toparlayacak o. İlk sırada öyle olması çok normal. Bunları da hep ters şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim.
Arka kısmı ters örgü, ön kısmı düz örgü şeklinde olan modelimizin. Şimdi ön kısmında toplamda 30 sıra düz örgü yapacağız. Eksiltme veya arttırma yapmadan 30 sıra önde düz, arkada ters şekilde örelim ve öyle gelelim. Şimdi tulumumuza yukarı doğru bir şekil vereceğiz. Yani küçük bir eksiltme yapacağız ilmeklerimizde. İlk ön sırada sıra sonunda 2 tane ilmek kalana kadar düz örgümüzü örelim. Daha sonra son 2 ilmekte eksiltme yapacağız. Burada son 2 ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz. Şimdi aynı işlemi arka kısımda yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz modelimizi. Daha sonra son 2 ilmekte de arka kısımda eksiltmiş olacağız. Son 2 ilmeğimizi ters örerek burada da kesiyoruz. Önde ve arkada 2 kesme işlemi yaptık. Sıra sonlarında. Şimdi 4 sıra normal eksiltme veya arttırma yapmadan 4 sıra bir düz bir ters örgümüzü örelim. Bu işlemi 3 kere yapacağız. İlkini yaptık. Şimdi ikincisini eksiltmemizi yapacağız. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar düz örgümüzü örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar. Sonra o ilk 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Sıra sonuna gelelim. Her 4 sırada bir yapıyoruz bu işlemimizi. 3 kere yapacağız zaten. Ön kısımda son 2 ilmek kaldığında kesiyoruz. Arka kısımda yine son 2 ilmek kaldığında kesiyoruz. 4 sıra örüyoruz. Sonra tekrar ön kısımda 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Aynı şekilde arka kısımda ters örgümüzü örüp son 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 4 sıra örüyoruz. 3 sefer yapacağız bu işlemi. Yine 4 sıramızı ördükten sonra son 3. kesme işlemimizi yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim düz örgümüze. Son 2 tane kalana kadar yine. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Yine arka kısımda da aynı şekilde sıra sonuna kadar örgümüzü örüp son 2 ilmeğimizi keseceğiz. İlmek eksiltme yaptığımız son sıradan itibaren modelimizi biraz yükselteceğiz. Yani 16 sıra öreceğiz. Hiç eksiltme veya arttırma yapmadan. 16 sıra ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü örüyoruz. 16 sıramızı ördükten sonra pirinç örgümüzden, yani yan tarafta küçük bir çerçeve yapacağız modelimize. Pirinç örgümüze başlayacağız. Pirinç örgümüz de oldukça basit bir model. Şimdi pirinç örgümüze başlayalım. İlk ilmeğimizi aldık. Başlangıçta düz ilmeğimizi ters alıyoruz. Bir düz bir ters yapacağız pirinç örgüde. Sadece arka kısımda bir değişiklik var. Yani düz aldığımızı ters, ters aldığımızı düz örüyoruz. Pirinç örgünün özelliği bu. Ön kısımda biri düz biri ters yaptıysanız arka kısımda daha sonra düzü ters, tersi düz alarak modeli veriyorsunuz. Çok basit bir model. 13 ilmeğimizi pirinç örgü yapıyoruz ilk olarak. Ters örüyoruz.
Daha sonra düz örüyoruz. Ters örüyoruz. ...13 ilmek pirinç örgü yaptıktan sonra son sırada 13 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Şu an 13 ilmeğimizi de pirinç örgünün başlangıcı olarak yaptık. Şimdi bundan sonrası son 13 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son 13 ilmeğimizi de düz örgüyle başlayıp ters. Çünkü düz ilmekle bitirdik. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örüyoruz ön kısımda. Aynı şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğimizi de ördükten sonra arka kısımda tam tersini yapacağız pirinç örgünün. Çok basit bir model zaten pirinç örgü. Düzü ters, tersi düz alıyoruz. Bu kadar. Şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz. Düz ilmek geliyor. Bunu ters alıyoruz. Daha sonra ters gelen ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğimizi ters, ters ilmeğimizi düz örüyoruz. 13 ilmeğimizi bu şekilde yaptıktan sonra arada kalan kısmı baştaki yaptığımız 13 pirinç örgüye kadar normal şekilde ters örüyoruz arka kısımda. Yine düz alıyoruz. Düzümüzü ters alıyoruz. Tersimizi düz. Düzümüzü ters şeklinde alıyoruz. 13 ilmek bu şekilde devam ediyor. Aradaki kısmı da ters örgü yapıyoruz. Arka kısımda normal olarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani 13 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. 13 ilmeğimize geldiğimizde pirinç örgümüzü devam edeceğiz. Son 13, yani ilk başta yapmış olduğumuz pirinç örgüye geldik. Ters ilmeğimizi düz alıyoruz. Düz ilmeğimizi de ters alıyoruz. Ters ilmeğimizi düz, düz ilmeğimizi ters. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Pirinç örgü bölümünde yukarıya doğru 8 sıra öreceğiz. Her iki taraftan da pirinç örgümüze devam edeceğiz. Eksiltme veya arttırma yapmadan. Bu şekilde devam edelim.
Pirinç örgümüzü 8 sıra ördükten sonra iki taraftan da eksiltme yapacağız. 6 ilmek keseceğiz iki taraftan da. 2 ilmeğimizi bir alacağız. Bir eksiltmemizi yaptık. İki ilmeğimizi bir alıyoruz. Tekrar yine iki ilmeğimizi bir alıyoruz. 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Daha sonra pirinç örgümüze devam edip arada düz örgümüzü yapıp son kısımda yine pirinç örgümüzü yapıp tamamlıyoruz bu sıramızı. Diğer kısımdaki kesme işlemini de arka kısma geçtiğimizde yapacağız. Böyle bir devam edelim ön kısmımızı. Ön kısmımızı normal bir şekilde bitirdikten sonra arka kısmımıza geçiyoruz. Eksiltmemizi şimdi bu kısımda arkada yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Diğer ilmeğimizi şişe geçiriyoruz. Yine 2 ilmeğimizi bir alıp 6 ilmek keseceğiz bu tarafta da. Böylelikle iki tarafta da 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar normal bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi iki sıra hiç eksiltme ve arttırma yapmadan pirinç örgüyü pirinç örgü, düz örgüyü düz örgü şeklinde örüp iki sıra daha öreceğiz. İki sıra ördükten sonra eksiltmelerimize başlayacağız artık. Düz örgünün olduğu kısımda eksiltmeler yapacağız. Başlangıcında ve bitişinde. Normal 7 pirinç örgümüz vardı biliyorsunuz en başta ve en sonda. Bunları normal bir şekilde pirinç örgüye devam ederek
öreceğiz ilmeklerimizi. Daha sonra düz kısımda 2 ilmeğimizi bir alarak eksiltmemizi yapacağız. Bunu 7 ilmek pirinç örgüyü ördükten sonra ve 7 ilmek pirinç örgüye başlamadan önce 9 ilmek kaldığında yapacağız bir de son kısımda. Son kısma gelelim. Son kısımda 9 ilmeğimiz kaldı. 9 ilmeğimizin ikisini bir alıyoruz. Diğer 7 pirinç örgümüzü aynı şekilde pirinç örgüye devam ederek sıramızı tamamlıyoruz. Arka kısmı normal örüyoruz. Bu eksiltmeyi her 2 sırada bir yapacağız. Her 2 sırada bir. Baştan ve sondan 2 ilmek eksilteceğiz. Her 2 sırada bir ikişer ilmek kesmiş oluyoruz. Ara kısımda 18 tane kalana dek, sağda ve solda 7 pirinç örgü, ara kısımda da 18 tane kalana dek devam ediyoruz buna. Yani 5 kere kesmiş olacağız ilmeğimizi. Daha sonra kalan bütün ilmeklerimizi pirinç örgüye dönüştürüyoruz. İlk 7 ilmeğimizi normal bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü pirinç örgü yapacağız bütün ilmeklerimizi. 7. ilmeğimiz düz ilmeğe denk geldiği için 8. ilmeğimiz yani düz kısımdaki ilmeğimizi ters olarak alıyoruz. Daha sonra düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü olarak pirinç örgümüzün devamını getiriyoruz düz olan kısımda. Düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü. Bu şekilde sıralamamızı devam ettiriyoruz. Şu son bir kısımda 7. ilmekten sonraki bir kısımda sıralamamızı bozan 2 ilmek var. Burada görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bu 2 ilmeğimizi bir alarak düz örgü yapacağız. Böylelikle hem pirinç örgü sıralamamızı bozmamış olacağız. Hem de bir ilmek eksiltmiş olacağız. Sadece burada yapıyoruz çünkü burada pirinç örgünün bozulmaması gerekiyor. Düz ve ters sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz örgümüze. Düz, ters, düz, ters ve son ilmeğimizi örüyoruz. Arka kısımda yine düz ilmeklerimizi ters, ters ilmeklerimizi de düz olarak örmeye devam edeceğiz. Arka kısmımızı da örelim. Evet, arka kısmımızı da ördükten sonra 2 sıra pirinç örgümüzü örmüş olduk. Şimdi 4 sıra daha pirinç örgümüzden örelim. Daha sonra ilmek açma kısmına geçelim. 4 sırayı da ördükten sonra bu şekilde ilmek açmaya başlayabiliriz artık. Evet, şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz. Tabii yine pirinç örgümüze devam ederek ilmek açma yapacağız. 3. pirinç örgümüzü ördük. 4. pirinç örgümüzü ördük. Şimdi ipimizi dolayıp 2 ilmeği bir alacağız ve ilmek yerini açmış olacağız böylelikle. 4 tane pirinç örgümüzü ördükten sonra ipi şişimize doladık. Sonraki 2 ilmeği kestik ve ilk ilmeğimizi açmış bulunduk. Şimdi normal pirinç örgümüze devam ediyoruz. Diğer ilmeğimizi sıra sonunda. Evet, şimdi diğer ilmeğimizi açıyoruz. İpimizi doladık. Diğer 2 ilmeği kestik. Ve ikinci ilmeğimizi de açmış bulunduk. Daha sonra pirinç örgümüze devam ediyoruz. Arka kısımda da
Aynı şekilde devam ediyoruz ilmeklerimize. Düzü ters, tersi düz. Kestiğimiz ilmek ters örgü. Doladığımız ipimizi de düz olarak örüyoruz. Aynı şekilde ters, düz. Bu şekilde arka kısmı da tamamlayalım. İlmeklerimiz de açılmış oldu artık. Böylelikle bir iki sıra daha ördükten sonra ön kısmımızı kapatabiliriz. İki sıra ilmekleri açtığımız sıradan sonra ördük. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. İki ilmeği bir alıyoruz. İlk ilmeğimizi kapatmış oluyoruz. Tekrar ilmeğimizi şişe geçirip iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Bir ilmeğimizi daha kapamış oluyoruz. Bütün sıra boyunca her iki ilmeği bir şeklinde alıp ön kısmımızı artık tamamen bitirmiş oluyoruz. Ön kısmımızı böylelikle tamamlamış bulunuyoruz. Arka tarafın yapımı da yine aynı sayılarda, aynı şekilde, aynı sırayla devam edecek. Sadece ilk açma kısmını yapmayacağız bunda. Ve en son kapama kısmını yapmıyoruz. Çünkü askı yapımını da birlikte yapacağız. Hem kapayıp hem askı yapacağız arkaya. Şimdi arka kısmından hem kapamayı hem askılarını yapmaya başlayalım. Şimdi hem askı kısmını yapacağız hem de kesme işlemini.
İlk 6 ilmeğimizi normal pirinç örgü şeklinde devam ediyoruz. Düz örgü, ters örgü, düz ve ters. Askı sayısından 5 veya 7 de yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben 6 tane yapıyorum. Ara kısmını kesiyoruz şimdi. 2 ilmeğimizi bir, yine 2 ilmeğimizi bir. Bu şekilde kesme işlemine devam edelim. Son 6 ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemine devam ettik. Pirinç örgümüzü son 6 ilmeğimize de yapıyoruz şu anda. Askılarımızı da pirinç örgü şeklinde yapacağız çünkü. Ters ve düz yaparak ikinci askımızı da hem başlamış olduk. Hem de pirinç örgü şeklinde devam ettireceğiz iki askımızı da. Biraz örelim. Ölçümüze bakalım. Askımızı bitirdik ön kısımdaki. Askımızın ölçüsü yine sizin isteğinize bağlı tabii ki. Ama benim yaptığım, ölçelim, 19 santime denk geliyor. Tabii siz yine ölçüsünü istediğiniz gibi yapıp bitirebilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı bu. Şimdi iki tarafı da A kısmını, yan kısımlarını dikelim. İki tarafı da birleştirelim. Tulumumuzun son hali bu şekilde. Siz ölçülerini istediğiniz gibi büyütebilir veya azaltabilirsiniz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşça kalın.